Merhaba dostlar. Merhaba dostlar. Güllü cinayetiyle ilgili olarak çok ilginç gelişmeler var. Onları konuşmak istiyorum sizinle. İlk planda bu videoyu Güllü cinayetiyle ilgili çarpıcı iddialara ayırmak istiyorum. Biraz sonra yapacağımız başka bir canlı yayında da her gün rutin olarak saat 18'de ya da 19'da yaptığımız o diğer canlı yayını, magazin gündemini ve Türkiye'nin gündemini konuştuğumuz canlı yayını yapacağım. Ama şimdi arkadaşlar Güllü olayıyla ilgili gelişmeler var, ilginç gelişmeler var. Zaten sizlerden de DM'den, Instagram'dan ve diğer mecralardan çok soru geliyor bu konuda. Seher Duman merhaba. Takuhi merhaba Takuhi. Ruksara merhaba. Banu Kavaş nasılsın? Evet, Güllü olayıyla ilgili gelişmeler var ve bu canlı yayını bu konuda yapacağız arkadaşlar. Maria Tarano peki, Nur Hayat peki, Selvin içi sağlam peki, Fatma, Seral, Osman nasılsın? İyi akşamlar. Evet dostlar, şimdi Ferdi Aydın, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın ilginç şeyler söyledi yine ve biliyorsunuz bu konunun ortaya çıkmasında, bu olayın cinayet olduğunun ortaya çıkmasında çok büyük katkısı var Ferdi Aydın'ın ve Ferdi Aydın evet Güllü'nün mezarının toprağı kurumadan çok şükür konu aydınlandı diyor ama yine de soruşturmaya devam ediyor. Bir dedektif gibi bu konunun üzerine gitmeye devam ediyor. Ee, Dedi ki Ferdi Aydın çok yakınlarından bana bilgi geldi. Sultan'ın itirafçı olduğunu duyan e, Sultan'ın o itirafçı olduğunu duyan bazı kişiler, Tuğya'nın etrafındaki bazı kişiler çok rahatsız olmuşlar. Çok rahatsız olmuşlar ve paniklemişler. E, Ve Ferdi Aydın ben diyor bu işin Tuğyan'la Sultan'la sınırlı olmadığını düşünüyorum ve tutuklamaların devam edeceği fikrindeyim diyor. Tutuklamalar devam edecek diyor. Başka kişiler de var diyor bu işin arkasında. Güllü ablanın katilleri kimse bu cinayeti kim tasarladıysa hepsinin ceza almasını istiyoruz milletçe diyor ve Sultan ifadesinde Tuğya'nın annesini bacaklarından tutup kaldırıp aşağıya attığını söylüyor. Sözde birbirlerini görmemişlerdi. Öyle diyorlardı ya daha önceki savcılık ifadelerinde Tuğyan ve Sultan işte o aynada yaralarına bakıyordu. Ben başka yere bakıyordum. Birbirimize sırtımız dönüktü demişlerdi ya. Şu anda diyor birbirlerine iftira atmaya başladılar diyor. Sözde birbirlerini görmemişlerdi diyor. Tuğyan Sultan'ın yasaklı madde kullandığını söyledi. Sultan Tuğyan'ın annesini aşağıya attığını söyledi. Olaylar bambaşka bir boyuta geldi. Birbirlerine düştüler. Biliyoruz ki burada cinayeti işleyen kişi sayısı 2 değil. Evet, bu konuyu bilen, cinayeti işleyen kişi sayısı 2 değil diyor Ferdi Aydın. Planlayan, tasarlayan en az 7-8 kişi var. Belki de 10 kişi var diyor. Bunlar çok çarpıcı iddialar tabii. Ben Çiğdem Hanım'dan şüpheleniyorum. Tuğberk Bey'in zaten bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Tuğberk biliyorsunuz Güllü'nün oğlu, Tuğya'nın kardeşi. Çiğdem dediği eski asistanı Deniz Takma isimli komşusu kadın. Bu işi peki bunun için yaparlar diye sorarsanız para için yaparlar, stres için yaparlar diyor. Niye böyle bir şey yapsınlar? Yaparlar. Çünkü bu işin içindeki kimse düzgün değil. Yani bunlar yasaklı madde kullandıklarını da hep konuştular ya arkadaşlar. Dolayısıyla heyecan olsun diye, stres olsun diye de böyle şeyler yaparlar demeye getiriyor. Ferdi Aydın'ın iddiası bu şekilde. Bunlar düzgün insanlar değil, hiçbiri diyor. Birilerine 2 daire teklif etmişler.
birilerine onları savunsun diye 20 milyon lira teklif edilmiş diyor. Para için insanlar çok kötü şeyler yapıyorlar. Güllü cinayetinin arkasında 7-8 kişi olduğunu düşünüyorum diyor Ferdi Aydın. Bu arada Tuğyan emniyette 17 saat ifade vermişti arkadaşlar. Tutuklanmadan önce savcılıkta ifade verdi. Ondan önce de Emniyet Müdürlüğü'nde, Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınmıştı. Orada 17 saat ifade verdi ve ifadesinde Güllü'nün kızı Tuğyan her pencereye yaklaştığında daha önce normal hayatlarında Güllü'nün kızı Tuğyan her pencereye yaklaştığında aman düşersin diyerek kendisine sarılıp onu koruduğunu söyledi Tuğyan ifadesinde. E, ve Tuğyan aynı zamanda bu ifadesinde annesine çocukluğundan beri duyduğu çocukluğundan kalma kin ve öfkeyi gizleyemedi. Satır aralarında bunu polisler ortaya çıkardı arkadaşlar. Anlattığı cümlelerden, kurduğu cümlelerden annesine çocukluğundan beri bu arada Tuğyan'ın hayatıyla ilgili bir çalışma bitirdim bugün. Onu biraz sonra, onun için de ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Çok ilginç, çok ilginç. Bu arada Güllü'nün, e, pardon bir saniye, Güllü'nün bir erkek kardeşi var biliyorsunuz. Ve erkek kardeşinin bugün söylediği sözler var. Güllü'nün kardeşi Raşit Bey ilk kez konuştu arkadaşlar. Raşit Bey'in konuşmasını şuraya not aldım. Hemen onu çıkarıyorum. Hemen çıkarıyorum onu. Ee, ben diyor Raşit Bey, Güllü'nün erkek kardeşi ilk defa konuştu. Yani Tuğyan'ın dayısı arkadaşlar. Ben en başından beri bu süreçte aile avukatımız olan Rahmi Bey'e güvendim. Ki Rahmi Bey de geçtiğimiz gün Sultan'ın itirafıyla birlikte davadan çekildiğini açıklamıştı. Rahmi Bey'e güvendim. Onun doğrultusunda beklemede kalın. Ben bu konuda süreci bekleyin. Beni bekleyin. Bu sürecin işlemesini bekliyoruz. Hep beraber bekleyelim dedi bana. Hani ben konunun en başından beri takipçisiyim. Medyaya yansıtmadım. Ben hayatımın hiçbir zamanında medyatik olmadım diyor Raşit Bey. Evet, çocukların yüzlerine herhangi bir şey çıktığında kaba tabir içlerinden geçeceğimi zaten belirttim. Çocukların yüzlerine söyledim diyor. Tuğyan'la kardeşinin. Sizinle ilgili herhangi bir şey çıkarsa diyor bu Güllü'nün ölüm olayında içinizden geçeceğim. İçinizden geçerim ona göre demiş. Tamam yeğenim olabilirsin ama şu andan itibaren yeğenim değilsiniz. Yüzlerine karşı bunu da söyledim. Tuğberk'e söyledim zaten bunu. Beni bir kere aradı. Dayı savcılığa gitmeyi düşünüyormuşsun. Gidecek misin diye sordu. Dedim tabii ki gideceğim. Ve dedim bu konuda herhangi bir şey çıkarsa inşallah parmağınız çıkmaz. Hani siz bu konuda böyle bir şey yapmamışsınızdır inşallah. Eğer çıkarsa bilin ki karşınızda ben varım. Benim de nasıl bir insan olduğumu biliyorsunuz. Ablama ne kadar düşkün olduğumu biliyorsunuz. Benim canımı yakanın ben de canını yakarım dedim onlara diyor Raşit Bey. Raşit Bey de dolaylı olarak Tuğberk'i ve Tuğyan'ı bu sözleriyle tehdit ediyor arkadaşlar. Tehdit ediyor. Yani diyor eğer diyor benim ablam sizler böyle bir cinayet işlediyseniz demek istiyor. Güllü'yü sizler öldürdüyseniz, ablamı sizler öldürdüyseniz onu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben de diyor bunu yanınıza bırakmam, içinizden geçerim diyor kardeşi Raşit. Kardeşi Raşit. Bu da günün bir gelişmesi. Bu arada pardon. Bu arada arkadaşlar, evet, şimdi Güllü olayından hemen sonra, Güllü düştükten hemen sonra 26 Eylül'de biliyorsunuz Güllü rahmetli oldu, kaybettik sevgili Güllü'yü ve ondan hemen birkaç gün sonra Kanal D'de
Hakan Ural'ın programında Hakan Ural bir açıklama yapmıştı. Ben başsavcıyla konuştum. Cinayet falan değil. Başsavcı öyle bir şeyden konuşmuyor. Bu dosyayı da zaten kapatmayı düşündüğünü söyledi bana demişti. Dün bir emniyet müdürü bir açıklama, eski bir, emekli bir emniyet müdürü bir açıklama yaptı. Ve gayet mantıklı şeyler söyledi arkadaşlar. Ee, Şöyle başsavcının sözleri şöyleydi diyor. Hakan Ural'ın televizyonda anlattığı. Evet ben de baktım konuya. Bu bayan başsavcı Hakan Ural'a Kanal D'deki programında söylüyor. Güllü'nün ölümünden bir hafta 10 gün sonra. Hani hep Ferdi Aydın bana yayında cinayet bu Bilal abi. Güllü hayattayken Güllü abla bana demişti ki ben ölürsem bunu inan Ferdi kızım çocuklarım yapmıştır. Bunun peşini bırakma. Sana vasiyetim budur demişti bana. Ve o bendeki bu açıklamalardan sonra Ferdi Aydın'ın bana yaptığı bu açıklamaları yayınlamamdan sonra YouTube'da bu izlediğiniz kanalda peş peşe 4 gün canlı yayınıma katıldı Ferdi Aydın ve çok çarpıcı açıklamalar yaptı Türkiye'ye. Ondan sonra da ortalık ayağa kalktı. Türk halkı bu işin cinayet olduğunu düşünmeye başladı ve onun üzerine Hakan Ural başsavcıyı aramıştı. Bu Cumhuriyet Başsavcısı, Bayan Cumhuriyet Başsavcısını Yalova ve Hakan Ural televizyonda evet savcının kendisine şunları söylediğini açıklamıştı. Evet ben de baktım konuya intihar gibi veya kendi kendine düşmüş gibi büyük bir ihtimalle takipsizlik vereceğim demiş Hakan Ural'a. Hakan Ural da özellikle sormuş. Başsavcım isminizi kullanabilir miyim burada diye. Kullan sorun yok demiş başsavcı da Hakan Ural'a. Bunu Hakan Ural kendi açıkladı zaten. Kapatın bu konuyu dedi Hakan Ural. Başsavcı böyle söylüyor zaten diyor. Kendi kendine düşmüştür ya da intihardır. Ben de bu dosyayı kapatacağım. Bunun üzerine gitmeyeceğim dedi diyor. Şimdi emniyet müdürü dedi ki önceki gün tecrübeli emekli bir emniyet müdürü arkadaşlar. Bu ne demek dedi. Bu ne demek Sayın Başsavcının bir medya ekran yüzüne bunu söylemesi onu ekranda açıklayacağını biliyor dedi. Sayın Başsavcı Hakan Ural'ın bunu açıklayacağını biliyor dedi. Bu ne demek biliyor musunuz dedi. Bırakalım rahatlasınlar. Zanlılar rahatlasınlar. Yani Tuğyan rahatlasın. Tuğyan, Sultan, Tuğber kim varsa için içinde. Kurtulduk desinler. Bak başsavcı da Hakan Ural'a böyle açıklama yapmış. Başsavcının çok akıllı polisiye bir tedbiri bu diyor emniyet müdürü. Yani başsavcı burada bile bile Hakan Ural'a öyle konuşmuş diyor emniyet müdürü diyor. Bu yöntemi diyor her zaman böyle bir yönteme şahit olmayız diyor. Medyanın bu şekilde kullanılmasına, medyanın bu şekilde medya vasıtasıyla suçlulara mesaj verilmesine. Yani biz sizin peşinizde değiliz. Dünya kadar işimiz var zaten. Kendi kendine kaymış düşmüştür. Benim de başsavcı olarak fikrim bu şekilde. Ben de zaten bu konuyu örteceğim, kapatacağım. Başka işlerimize bakacağım anlamında. Hakan Ural da bunu böyle anlatınca başsavcıyla konuştum bana böyle söyledi filan diye. O zaman başsavcının ekmeğine yağ sürmüş oldu Hakan Ural. Rahatladılar Tuğyanlar. Hatırlıyor musunuz? Ondan sonra Tuğyanlar devamlı Hakan Ural'ın programına röportaj veriyorlar, telefonla bağlanıyorlar filan falan. Hani kendilerinden onu rahatlatacak bilgiler aktardı ya. Ondan sonra da zaten mutlu mesut bir şekilde beni devamlı savcı çağırdı. Kaç kere gittim ifade verdim. Her seferinde serbest bıraktı diyordu Tuğyan. Ben bir şey yapmış olsaydım beni serbest bırakır mıydı savcı falan diyordu böyle. Üstten ona gider buna gider. Ona dava buna dava. Ferdi Aydın'a dava filan böyle. Tuğyan değişik bir duruma girmişti. Yani burada Sayın Başsavcının hakikaten çok değişik, çok akıllıca, çok ustaca bir taktiği bu. Bunu da geçen gün bir emniyet müdürü, eski emekli bir tecrübeli bir polis müdürü anlattı arkadaşlar. Onlar biliyorlar tabii neyin ne olduğunu. Onlardan kaçmaz. Ya ben de diyordum ki Hakan Ural bu bilgiyi aldı ama bu yanlış bilgiyi, yanlış olduğu işte bugün ortaya çıkan gözaltına alınınca ve tutuklanınca tamamen yanlış oldu. Hatta Nihat Doğan da video çekti. Orada Hakan Ural'ı kastederek ince bir
şey yapar, latife yaparak Hakan Ural'a bir video çekti. Yani burada Sayın Başsavcının çok akıllıca bir yöntemi, bir taktiğini gördük arkadaşlar. Ve inanın orada başsavcı bu davada çok şey kazandı, yol kat etti. Bu Hakan Ural gibi basında, medyada öne çıkmış bir ismi bu şekilde yönlendirerek sanıkları rahatlatarak çok mesafe kat etti, çok alan kat etti. Peki arkadaşlar, şimdi iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz. İddianame 1-2 ay içinde hazırlanacak iddianame. Bu başsavcılığın cinayet olarak nitelendirdiği ve nitelendireceği, iddianamede de nitelendireceği ve Tuğyan hakkında, Gülfer Ülkem hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis isteyeceği iddianame 1-2 ay içinde hazırlanacak. İddianame hazırlanmanın süresi ne kadar olur diye soruyorsunuz bana mesajlarda. Dostlar, burada savcılığın çalışmasının genişliğine göre, alacağı süreye göre, araştırmalarının devam edip etmeyeceğine göre iddianame hazırlarken yeni deliller üzerine de gidip onları da beklerlerse 6 aya kadar da uzayabilir. Ama her şey ellerinde hazırsa yine de ben dolu dolu çok uzun bir iddianame, kabarık bir dosya olacağını tahmin ediyorum bu iddianamenin. Yine de nereden baksanız 2 ayı bulacağını tahmin ediyorum. 3 ay dahi olabilir. Kimileri 1 ayda hazırlanır, ne var işte bitti filan diyor ama ben o kadar çabuk hazırlanacağını çok zannetmiyorum. Fakat bütün Türkiye'nin beklediği bir konu olduğu için mümkün olduğu kadar da çabuk hazırlanacaktır ama titizliğinden şüphe duymadığım Sayın Kadın Başsavcı en iyisini yapmak için süreyi kullanacaktır, rahat rahat hazırlayacaktır. Baksanıza bilirkişi raporları bile neredeyse 300 sayfalık geliyor. En son bu fizik mühendislerinin hazırladığı ve 4 kişinin imzaladığı, hani geldiler 6. katta Tuğyan'ın odasında, annesini ittiği odada ölçüm yaptılar. 2 saatten fazla çalıştılar, indiler aşağıda çalıştılar. Güllü'nün düştüğü yerde ölçüm yaptılar ve sonra bir bilirkişi raporu hazırlandı. O bilirkişi raporu bile 262 sayfa tuttu arkadaşlar. 262 sayfa. Düşünün. Şimdi bu hazırlanacak olan rapor, iddianame çok daha geniş kapsamlı, çok daha ayrıntılı olacağı için daha da kalabalık, daha da dosya kalın olacaktır. %100 planlamayla tasarlayarak işlenen bir cinayet olduğu iddianamede vurgulanacak ve bunun karşılığı da Türk Ceza Kanunu'nda arkadaşlar ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ağırlaştırılmış müebbet hapiste yasaya göre en az 30 sene tek kişilik hücrede kalacak hükümlü. Hükümlü ne demek? Hakkında artık ceza onaylanmış, karar verilmiş kişi cezayı almış artık. Ceza alana kadar tutuklu, hapisteyse tutuklu ya da zanlı, işte tutuklu zanlı. Cezayı aldıktan sonra, mahkeme neticelendikten sonra, artık Yargıtay aşamasından falan döndükten sonra da hükümlü o kişi ve 30 sene bu şekilde anne baba katilleri ağırlaştırılmış müebbet hapis. Normal bir cinayet olsaydı, anne baba cinayeti olmasaydı normal müebbet hapis olurdu. O zaman koğuşta kalabiliyorlardı. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapiste havalandırma da sınırlı, telefon görüşmeleri de sınırlı, ziyaretçi de sınırlı, her şey sınırlı. Yani insanlar orada çok kötü hissediyorlar kendilerini. 30 sene düşünsenize, Allah kimseye o duruma düşürmesin. Ama anne baba da öldürmek nedir ya Allah aşkına ya. Anne baba öldürenler, vatan hainleri, başka uluslar adına, başka milletler adına casusluk yapanlar, anayasayı ortadan kaldırmaya çalışanlar, Türkiye milleti, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet edenler, vatan hainleri ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılıyor arkadaşlar.
anne baba katilleri, vatan hainleri, bir de terör suçu işleyenler, karakol tarayanlar mesela, polislerimizi şehit edenler. Bunlar ağırlaştırılmış müebbet hapis. Tuğya'nın bunlardan ceza olarak alacağı bir ceza olarak bir farkı yok. Peki dostlar, şimdilik bu videoyu sonlandıralım. Bunu yükleyeyim. Hemen geliyorum ve biz normal canlı yayınımızı yapalım. Her gün yaptığımız canlı yayınımızı yapalım. Ve Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir de konuşacağız. Magazin gündeminden bahsedeceğiz. Ben daha sonra hazırladığım ayrı bir video konusu var. Bugün yine üçüncü canlı yayın olarak şu magazinle ilgili yapacağımız canlı yayın bittikten sonra onu da yapmak istiyorum. O da Tuğyan bugünlere nasıl geldi? Neden bu çocuk böyle oldu? O annesinin yanında, annesinin kucağında, annesini sarılıp öperken videolarını gördüğümüz o tatlı kız çocuğunun içinden bu canavar nasıl çıktı? Sizlere bunu anlatacağım. Bir video daha çekmek istiyorum arkadaşlar. O videonun bilgilerini de hepsini araştırdım. Çok çarpıcı detaylar var orada. Onu da konuşacağız. Evet, ağırlaştırılmış müebbet hapis, Türk Ceza Kanunu 62. maddesi. Kasten öldürme suçu, tasarlayarak anne babayı kasten öldürme, terör suçları, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ortadan kaldırma suçları. 30 sene yattıktan sonra şartlı tahliye imkanı doğuyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis suçlularına. Ancak şartlı tahliye, yani evine gidebilme hakkı, cezaevinden tahliye olma hakkı. Ancak cezaevinde kaldığın sürece taşkınlık yapmamış olacaksın. İyi geçinmiş olacaksın gardiyanlarla. Cezaevi yönetiminden puanın olumlu olacak. Aksi halde çıkamıyorsun. 30 sene sonra da çıkamıyorsun arkadaşlar. Zaten karşılığı ağırlaştırılmış müebbet hapisin anlamı ömür boyu hapis. İdam cezasından sonra Türk Ceza Kanunu'nda en ağır, idam cezası kalktıktan sonra en ağır ceza olarak bu yer aldı arkadaşlar. Evet, Duygu Bayar Öksüz, demin anlattığımız sayın başsavcı, onu da bir daha hatırlatalım ve şimdi bu videoyu sonlandırayım ben. Diğer konuya geçeyim arkadaşlar. Bunu sonlandırayım, hemen geliyorum. Onun konusu farklı olacağı için ayrı bir video olarak, canlı yayın olarak açacağım. Ve sizlere de daha merhaba deme imkanı bulacağım. Orada da sorularınızı cevaplandıracağım. Mesajlarınızı okuyacağım. Benim özel abonelerim burada mı? Özel üyelerim bu yayını izleyebildi mi bilmiyorum ama hepinizi diğer yayına bekliyorum arkadaşlar. 2 dakika sonra açacağım yayını. Görüşmek üzere.